Kıymetli izleyenler, herkese merhaba. Bir paylaşımla daha sizlerle birlikteyiz. Kıymetli izleyenler, şurada bir alanımız var. Aslında alan çok da şu kısma soğan dikeceğim. Tabii ki soğanı nasıl dikeceğim? Bakınız burada otları görüyorsunuz, çam pürlerini görüyorsunuz. Bunları kesinlikle almayacağım. Yani direkt soğanlarımızı dikeceğim. Hafiften kazacağım. Önce şöyle hayvan gübremiz var. Kıymetli izleyenler, şurada gördüğünüz gibi. Şu kısma herhalde dikerim. Yeterli gelir. Zaten kalabalık bir aile değiliz. Dolayısıyla şu poşetlerde var biraz soğanımız. Biraz da başka yerde var. Onu da getirip dikeceğim. Tabii ki soğanları evimize kışlık soğan aldık kıymetli izleyenler. Genelde böyle çatal olanları şu şekilde bakınız çatallamış. Şöyle ben yakından da gösterebilirim. Biraz bakınız şu çatal. Bunlar yeşil soğanda güzel oluyor. Mesela çürümeye başlamış bir tarafları. Bunları değerlendirelim istedik kıymetli izleyenler. Evet, bunları dikeceğiz. Şimdi tabii ki şeye dönecek olursak artık bütün dünyada yaygınlaşmaya başlayan bir tarım yöntemi var. Nedir o da? Doğrudan ekim yöntemi. Bakınız bahçemizde çam pürleri, otlar var. Tabi bunları yakmayacağım, kaldırmayacağım. Hafiften soğanı dikebilecek miktarda kazacağım ben. Hem de şu hayvan gübresini karıştıracak şekilde kazacağım. Bu çam pürleri ve otlar da burada kalacak. Ve yani doğrudan ekim yöntemiyle bir şey dikmiş olacağız. Yeşil soğan dikmiş olacağız. Şimdi tabii ki bu tarımın geneli için konuşursak doğrudan ekim yönteminin birçok faydası var. Tabii ki bunlardan ben kısaca bahsedeyim. Aslında ben ağaçlarımın dibinde sürmüyorum. Yani öyle kalıyor, ağaçlarıma da budama ve sulamanın dışında bir şey yapmıyorum. Yani zeytinlerim, cevizlerim var, başka meyve ağaçlarım. Çok yani yapay müdahaleler yapmıyorum yani ağaçlara da. Bu ben biraz araştırdım bu doğrudan ekim yöntemini. Tabii ki Uruguay'da galiba %77, Brezilya'da %73, yine Kanada'da %43 gibi, Amerika'da %24 civarında yani uygulanan bir yöntem, doğrudan ekim yöntemi. Dolayısıyla peki niye bu yöntemi uyguluyor ülkeler? Şundan dolayı hem zamandan tasarruf ediyorlar, hem yakıttan tasarruf ediyorlar, hem de toprağı, yani toprağın yapısı bozulmuyor, organik madde bakımından zenginleşiyor. Mesela burada ne var kıymetli izleyenler? Çam pürleri ve otlar var. Bakınız bunları almadığımız zaman bunlar burada kalıyor, çürüyerek toprak oluyor. Toprak olduğu zaman da toprağımız organik madde bakımından zenginleşmiş oluyor. Yani yine bunlar burada kaldığı zaman erozyon da olmuyor. Erozyonu da önlemiş oluyoruz. Yani gerek rüzgar erozyonunu gerek su erozyonunu da önlemiş oluyoruz. Yine tabii bahçemizde böcekler oluyor. Tabii ki bütün böcekler zararlı değil. Zararsız böcekler de var. Yani dünyanın yaşanabilir kalmasında biz de bir katkıda bulunmuş oluyoruz. Yani müdahale
etmemek lazım. Yani yaşadığımız çevreye çok müdahale etmememiz gerekiyor. Yani dünyanın dengesini bozmadan tarım faaliyetlerine, diğer faaliyetlere devam etmek lazım. Şimdi sözü fazla uzatmadan dikme işlemine kıymetli izleyenler başlayalım. Soğanlarımızı dikeceğimiz yere bu yanmış hayvan gübresini döküyorum. Herhalde şu kadarcık bir alan bize yeter kıymetli izleyenler. Kazmayla şimdi çok hafif şuradan başlayayım. Yani bu soğanları gömecek kadar tabii Türkiye'de de kıymetli izleyenler bu doğrudan ekim yöntemi uygulanıyormuş. Tarım Bakanlığı belli noktalarda uyguluyormuş. Mesela diyelim ki buğday tarlasına herhangi bir hasat yapıldıktan sonra direkt mipzerle ekim yapılıyormuş. Mesela mısır gibi, soya fasulyesi gibi ya da başka ürünler. Tabii bunlarla ilgili özel mipzerler varmış. O şekilde bir uygulama yapılıyormuş kıymetli izleyenler. Evet, şimdi bakalım bizim soğanlarımız nasıl olacak. Evet, şöyle hafiften bir düzeltelim. Şöyle bir 2 metrekarelik bir alan hazırlamış olduk. Soğanlarımızı dikelim kıymetli izleyenler şimdi. Şöyle soğanlarımızı dikelim bakayım. Çok gömmeye gerek yok soğanları. Şu kısım yani toprağı gördü müydü soğan çimlenir. Yine evlerimizde kendiliğinden toprak olmasa da çimleniyor. Normalde ben eskiden olsa kıymetli izleyenler önce burayı belliyordum güzelce. Soğanı sık dikmekte bir mahsur yok. Hatta sık diktiğimiz evet biraz otlardan zor dikiyoruz ama bir deneyelim bakayım. Zor olacak ama bu işler eğer ki doğanın korunmasına tabii ki yardımımız olacaksa bu yöntemi uygulamakta fayda var. Evet, biraz zor oluyor ama buzulların eridiğini görüyoruz, dinliyoruz. Evet, küresel ısınma tabii kıyamete doğru gidiyoruz. Dünyanın ölmesini
mutlaka ölecek, son bulacak ama yavaşlatabilirsek ne mutlu bize. Evet, şunları alalım. Tekrardan üstüne atabiliriz. Biraz bize engel oluyor çam pürleri. Evet, küçük bir kazmamız olsaydı şöyle bir çukur açıp koyabilirdik. Ben en güzeli bir kazma alıp geleyim. Sık dikmekte az önce de ifade ettim. Bir mahsuru yok. Sık daha güzel oluyor aslında. Evet. Şöyle. Şu pürleri de tekrar üstüne dağıtmış olduk. Kıymetli izleyenler, soğanımızı diktik. Evet, gördüğünüz gibi. Tabii biraz zor oldu ama toprağı işlemediğimiz için biraz zor oldu. Ama yapacak bir şey yok. Bu şekilde, bu doğrudan ekim yöntemini denemek lazım. Şimdi kıymetli izleyenler, can suyu vereceğim ben. Ondan sonra da soğanımızın dikim işlemini bitirmiş olacağız. Soğanlarımızı can suyunu veriyoruz şimdi. Soğanlarımız büyümeye başladı. Tabi aradan 15 gün geçti. Evet, şöyle bu boyutlarda soğanlarımız şu anda. Şu büyükleri yavaştan tüketebiliriz. Tabii ki ben sökmüyorum kıymetli izleyenler. Şuradan bıçakla kesiyorum şöyle. Tekrardan buradan soğanlarımız sürgün veriyor. Defalarca tüketiyoruz. Evet, siz de bu şekilde soğanlarınızı sökmeden, keserekten tekrar büyütüp tüketebilirsiniz. Evet, bir paylaşımı da burada noktalıyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.